Merhabalar, Derin Universe sakinleri. Kapakta da göreceğiniz üzere bu videonun konusu Snow White 2025 yapımı live action filmi. Geçen haftalarda vizyona girdi. Bu filmi tüm katmanlarıyla inceleyeceğiz. Çok tartışma yaratan bir yapım, o yüzden çok fazla bilgi var. When I was a little girl, my mother Magic mirror on the wall. Who is the fairest of them all? Disney's Snow White. Sadece bir peri masalının yeniden anlatımı değil aslında. Aynı zamanda Disney'in son yıllarda yürüttüğü imaj dönüşümü ve toplumsal duyarlılık stratejisinin bir yansıması bu film. Bu videoda feminist perspektifinden PR hamlelerine kadar, karakter yorumlamalarından Easter egg'lere kadar birçok şeyden bahsedeceğim. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Bu film klasik bir prens geldi, kızı öptü, uyandı, sonsuza dek mutlu yaşandı hikayesinin tam zıttı bir yerde duruyor. Bazı yerlerde benzerlikler tabii ki de var. Benim sevmediğim noktalar da var, sevdiğim noktalar da var. Bunu videonun ilerisinde konuşacağız. 1937 yapımı ilk Snow White filminde Prens Snow White'ın hikayesine odak noktasıydı bildiğiniz üzere. Ama bu yeni versiyonda bir öpücükle kadın kurtarılmıyor aslında. Böyle bir görüntü var ama kadın kendi yolunu biraz daha seçiyormuş gibi. Snow White prensesimiz. Bu aslında Disney'in son dönemde kadın karakterlerin kendi varlıklarıyla, güçleriyle var olduğu anlatılarına geçişinin net bir örneği. Ama bu filmde birazcık daha aslında iki arada kalmışlar gibi geldi bana. Film klasik masaldan esinlenmekle birlikte hikayeyi neredeyse yarı yarıya yeniden yazıyor aslında. Rachel Zegler Snow White karakterini canlandırıyor. Pasif ve kaderine razı bir Snow White görmüyoruz bu filmde. Tam tersi kraliçenin tehditlerine rağmen ormana kaçıyor. Kendi kararlarıyla yeni bir düzen kuruyor aslında. Bu versiyondaki Snow White biraz daha toplumu arkasına alarak daha devrimci bir prenses olarak görüyoruz. Filmin en büyük kararı Prens William karakteri bu filmde yok. Bunun yerine arkadaşı ve rehberi olan Jonathan adlı karakteri görüyoruz. Bu da aslında Disney'in romantik kurtuluş anlatısından uzaklaşıp bireysel gelişim ve daha eşit bir varoluş hikayesi seçtiğinin yansıması aslında. Yani kısmen feminist aslında bir film. Yani bu film feminist mi diye sorduğumuzda belki tam anlamıyla değil. Çünkü evet, bir erkek kurtarıcı ihtiyacı sorgulanması bakımından evet, feminizmin popüler anlatıyla etkisi görülüyor. Yani Snow White'ın bir öpücükle uyandırılması sırası dışına alınıyor. Hatta alaycı bir referansla geçiştiriliyor. Ama şöyle bir durum da var. Yani müzikal kısmında geçiştiriliyor. Bu rıza kavramının anlatıya dahil edilmesi bakımından çok değerli tabii ki de. 1937 versiyonunda sıfır ajandaya sahip bir karakter olan Snow White, 2025 versiyonunda kararlar alan cesur, haksızlıklara karşı duran bir figüre dönüşülüyor. Aynı zamanda bu filmde klasik 7 cüce karakterini de görüyoruz. Bence filmin eleştirdiği ve dalga geçtiği o müzikal kısmındaki bir öpücükle uyandırılma kısmının filmin sonlarına doğru orijinalindeki gibi Jonathan'ın, bu arada spoiler içeriyor tabii ki de bu video, Jonathan'ın gelip öpücükle uyandırma mevzusu bence bu feminist perspektifine biraz sekteye uğratan bir seçim olmuş. İki arada yani aslında tam olarak kararsız bir film olmasının sebebi bence bu. Ne çok feminist ve radikal değişiklikler var, ne de orijinaliyle aynı bırakılmış ve dönemin duyarlarına, bakış açılarına arkasını dönmüş bir yapım var. Bu yüzden biraz fazla arada kalmış. Ve bunu iyi bir şekilde, aslında bence çok iyi bir şekilde gösterememiş. Bu sınavı iyi bir şekilde verememiş olarak görüyorum ben. Zaten gişede de maalesef
çok iyi bir sonuç almadı ilk haftada. Cüce karakterleri Disney'in aslında önceden kullandığı temsiliyet mevzusunun bir göstergesi. Farklı farklı karakterlerin birbirleriyle ne kadar uyumsuz bir şekilde yaşadığını ama Snow White'ın gelmesiyle birlikte o uyumsuzlukları belli bir düzene oturtturmalarını görüyoruz. Bu filmde aslında en beğendiğim noktalardan biriydi. Çünkü olması gereken prensesin, olması gereken düzeni sağlaması gereken insanın karakterlerinin, yani toplumu bütün farklılıklarıyla en doğru şekilde konumlandırarak yönetmesi gerektiğiyle ilgili bir aslında alt metin var burada. Bu bakımdan ben bu arada cüceleri sevdim. Bence cüceler filmin en tatlı unsurlarıydı. Özellikle Şaşkın karakteri favorim oldu. Sesinin yani cüce karakterlerden Şaşkın'ın sesi filmin başında yoktu. Sonradan çıkıyordu ve sesi çıkartabilmek için illa bir söz söylemeye, yani konuşabilmek için, kendini ifade edebilmek için illa kelimelere ihtiyaç duyulmadığını, bir şekilde ses çıkarmak gerektiğini aslında burada bir alt metin olarak görebiliyoruz ve bu bakımdan ben bu temsiliyeti çok sevdim filmdeki. Sevdiğim unsurlardan birkaçıydı. Bu arada önceden bahsettiğim gibi prens kavramının gitmiş olması ve yerine Jonathan'ın, yani karakterimizin, Snow White karakterinin partnerinin daha aslında ona yolculukta bir arkadaşlık, dostluk eden, sonrasında ona öğreten, dış dünyayı gösteren kişi olması bir bakıma iyiydi. Çünkü bu noktada aslında karakterin onu kurtaran insan kalıbından çıkıp onun gözünü açan karaktere aşık oluyor olması hem kadın erkek ilişkilerinde hem de bir kadının, bir prensesin aşık olma duygu, bu gibi duygulara yüklediği anlam. Kime aşık olabilir? Nasıl bir insana aşık olabilir? Bu anlamı değiştirmiş olmaları benim çok hoşuma gitti. Ama filmin sonundaki o öpücük gene pek benim sevdiğim bir yani aynı kalmış olması bence bu anlattığı her şeyin etkisini azaltıyor ve hatta çok güzel aslında olabilecek bir işken biraz sönük bir finalle bitiyor. Yani finalinde devrimci bir Snow White görüyoruz. Halka arkasına almış bir Snow White görüyoruz. Aslında buralar çok daha değerli olabilecekken o öpücük mevzusunun aynı kalmış olması bence bütün bu etkiyi azaltıyor aslında bakarsanız. Yani filmin yükselerek, hype'lanarak aslında seyirciyi devam ettirmesi, son sekansa gelmesi gerekirken biraz düşürüyor o kısım. Biraz da şimdi şeyden bahsedelim. Easter egg'ler ve gizli göndermelerden bahsedelim. Filmde çok sayıda gizli gönderme var. Bütün Disney filmleri gibi. Bunlardan bazıları şunlar. Ormanda Snow White'ın karşılaştığı yılan 1950 yapımı Cinderella filmindeki Lucifer kediye göndermeydi. Kraliçenin aynasının çatlaması aslında gerçeği görme cesareti ile ilgiliydi. Snow White'ın çocukken okuduğu kitaplar arasında Belle'ın Beauty and the Beast kitapları da var bu arada. Finalde geçen bir kadının hikayesi başkalarının onun için yazmasıyla değil, kendi kalemiyle anlam bulur. Aslında göndermesi 2019 yapımı Little Women filmine bir göndermeydi. Bu gibi göndermeler çok tatlıydı tabii ki de. Disney filmlerindeki göndermelerin hepsi aslında belli bir evren yarattıklarının ve bizi de bunun içerisinde tuttuklarının en büyük aslında unsurları ve bizi zaten Disney'e bağlayan şeylerden biri. Açıkçası oyunculuklara geldiğimizde ben genel olarak oyunculukları beğendim. Rachel Zegler'in şarkı performansı, ses performansı çok güzeldi, çok iyiydi. Gal Gadot, ben çok severim kendisini Wonder Woman'dan beri ama bu filmde Gal Gadot'u çok oturtturamadım açıkçası. Yani Evil Queen karakteriyle Gal Gadot biraz fazla bana
genç geldi. Hem çok daha genç geldi hem de şarkı, vokal performansı bana çok yetersiz geldi. Ve biraz fazla aslında sönük tek geldi Queen karakteri. Biraz daha modernize edilebilirdi karakterin hikayesi, duruşu vesaire. Pamuk Prenses karakteri Rachel Zegler iyi oynuyor fakat biraz fazla teatral geldi. Lily James'in Cinderella filmindeki kadar teatral değil ama gene biraz daha çok pasif gene bir Snow White izledik sanki. İşte bu seçimlerde, bu kararlarda diyorum ki yani ne çok radikal olmaya kalkmışlar değiştirerek fazla bir şey ne de çok orijinalinden sapmışlar. O yüzden biraz kararsız kalmış bir film olarak görüyorum ben. Diğer karakterlere geldiğimizde Jonathan ve ekibi bana yeterince etkileyici gelmediler. Evet filmde değiştirilen bir şey Jonathan ama Jonathan karakteri üzerinden Jonathan ve Snow White'ın ilişkisinin çok hızlı gelişen, çok hızlı güven edinilen ve yani bilmiyorum ama ben o ilişki fazla hızlı ve yani değiştiriyoruz. En azından Jonathan karakterini ekleyelim demişler ama iki karakterin birbirleriyle bağlantısını ve duygusal yakınlaşmasını fazla hızlı buldum. Böyle bir değişime gidildiğinde çok daha aslında şaşırtıcı bir şey izlemeyi beklerdim. Şimdi son kısımda pazarlama ve PR stratejilerinden bahsedelim. Bu film için de gerçekten iyi yapılandırılmış bir PR stratejisi izledi. Rachel Zegler'ın her söyleşiye klasik prenses anlatıları artık demode diyerek başlaması bile stratejinin bir parçası aslında. Bu çok fazla tepki aldı işte eski prenseslere demode demesi vesaire. Kötü tepki alması yani kötü tepkiler de çoktu ama aslında bu bir PR stratejisi tabii ki de. TikTok'ta My Hero Is Me etiketiyle başlatılan kampanya var. Snow White'ın kendi kendine kurtarış hikayesine odaklanıyor'yu gösterdiler. Filmdeki müzikler Spotify listelerine Feminist Fairy Tales temalı olarak yerleştirildi. Küçük yaştaki izleyicilere yönelik çıkarılan Snow White action figürleri prenseslik yerine liderlik temalıydı. Bu gibi PR stratejileri kullanıldı ama bence bir tık PR stratejileri maalesef oyuncuların radikal söylemleri ve garip açıklamaları ve iki oyuncunun birbirinden farklı siyasi politik görüşleri sebebiyle film aslında PR dönemini biraz kötü geçirdi. Bu da filme aslında biraz daha ön yargılı bir biçimde başlamamıza izlerken sebebiyet verdi. Bunu yani bu göz ardı edilemez. Bundan kısaca bahsedeyim. O da şuydu, skandal açıklamalar olarak geçiyor aslında bu medyada şu anda. Açıklamalardansa ikisinin de politik görüşündeki farklılıklar aslında burada dikkat çekti. Rachel Zegler Free Palestine yani Filistin'e özgürlük etiketiyle paylaşımlar yaparken Gal Gadot kendisi İsrail'de askerlik yaptığı için aslında iki tane farklı kutup şu anki dönemden bahsediyorum tabii ki de aynı filmdeydi. Ya bunu yapımcılar düşünmedi mi? Böyle bir ortamda böyle bir havada iki oyuncunun da birbirinden bambaşka düşünceleri olduğunu önceden bilmiyorlar mıydı? Bu biraz aslında bana ikna edici gelmiyor. Disney bu. Yani 100 yıllık şirket. Bunu düşünmeden hareket edeceğini düşünmüyorum ama Disney bu. Asla politik bir altyapıyla film pazarlayacağını düşünmüyorum. Peki bu film herkese hitap ediyor mu diye sorarsak bence hayır ama Disney'in artık masallar da değiştirilebilir deme cesareti bence önemli. Yani en sevdiğim live action uyarlama film benim Little Mermaid yani Deniz Kızı'ydı. Onun hikayesini ve değişimindeki motivasyonunu çok beğenmiştim. Bu hikayedeki motivasyonu ben pek aslında anlamadım açıkçası. Çok daha motivasyonu yüksek bir Snow White karakteri izleseydik büyük ihtimalle karakterinin peşinden gidebilirdim.
Ama ben çok inanamadım karaktere. Biraz fazla arada kalmış bir karakter gibi geldi. Eski ve yeni modernize etmek arasında kalmışlar gibi geldi karakteri. Senaryoda ve diyaloglar bana biraz açıkçası eksik geldi. Artı olarak senaryo, diyaloglar biraz daha geliştirilerek ve karakterlerin motivasyonları daha dolu bir şekilde bize izleselerdi. Hem Jonathan ve Snow White'ın ilişkisine daha böyle sunabilirdik. Hem de Snow White'ın gerçekten güçlü bir queen olabileceğini aslında bize göstermek istemişler. Ama bir tık burada motivasyon eksikliği görüyorum. Tekrardan da söylediğim gibi. Peki yani biraz da sizin bu düşüncelerinizden konuşalım. Snow White'ın prensi olmaması beni sevindirdi. Ben mutlu oldum. Çünkü masal gerçekten çocuklara anlatılırken ki eski dönemdeki gibi anlatılması bence yanlış olurdu. Çünkü gerçekten sorunlu, problematik bir aslında masal. Çoğu masal gibi. Bu yüzden prens karakterinin olmaması beni rahatsız etmedi ama size etti mi bilmiyorum. Ama prens demesek de Jonathan karakterine prens rolü üstlendirilmesi, yani bir öpücükle uyanması aslında prensi koymamalarını çok da anlamını tamamen kaybettirdi aslında. Yani evet, prens yok ama zaten oradaki olay bir gelip prensin kurtarıyor olması ve bunun yanlış olması değildi. Oradaki olay herhangi başka bir erkeğin gelip kadını uyandırıp onu kurtarıyor olması ve bütün kaderi orada o erkeğin belirliyor olmasıydı. Yani rahatsız edici nokta oydu aslında. Feminist perspektifinden baktığımızda. Bu ha prens olsun, ha hırsız olsun, Jonathan ya da bambaşka bir persona olsun. Bunu değiştirdiklerinde, prensi yok ettiklerinde, prensin altyapısını, alt metnini yok etmeden prensi yok ettiklerinde Jonathan karakterinin etkileyiciliği azalıyor aslında bakarsak. Ama böyle düşünme olabilirsiniz. Yorumlarda yazın. Unutmayın. Bu video bu kadar diyelim. Kısa bir video oldu. Çünkü çok da fazla aslında altyapısı yüksek bir film olduğunu düşünmüyorum oluşturulurken. Little Mermaid Deniz Kızı çok daha aslında göndermeleri fazla olan, çok daha alt metni, karakterizasyonları, bütün karakterlerin karakterizasyonları fazla olan bir live action Disney Prenses filmiydi. O tip filmleri de eğer bu videoyu beğendiyseniz diğer live action Disney filmlerini de incelediğimiz bir video yapabiliriz. Like atmayı, beğeni atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın efendim.